Size bu videomda Sultan 3. Ahmet'in hayatını anlatacağım. Sultan 3. Ahmet, divan edebiyatındaki mahlasıyla Necip, doğum tarihi 30 Aralık 1673, Dobriç, ölüm tarihi 1 Temmuz 1736, İstanbul. 23. Osmanlı Padişahı, 102. İslam Halifesi ve Lale Devri Padişahıdır. Babası Sultan 4. Mehmet, annesi Emetullah Rabia Gülnüş Sultan'dır. Sultan II. Mustafa'nın öz kardeşi olan Sultan 3. Ahmet iyi bir tahsil ve terbiye görmüş, ünlü hocalardan dersler almıştır. Sultan 3. Ahmet, ağabeyi Sultan II. Mustafa'nın tahttan indirilmesi üzerine 22 Ağustos 1703 tarihinde 30 yaşındayken Edirne'de tahta geçti. Osmanlı Devleti açısından önemli bir yere sahip olan Lale Devri boyunca padişahlık yapan Sultan 3. Ahmet hattat ve şairdi. Necip mahlasıyla şiirler yazdı. Ayrıca musiki ile de yakından ilgileniyordu. Divan şairlerinden Urfalı Nabi Efendi'nin hem kendisini hem de şiirlerini çok severdi. Gençliği diğer Osmanlı şehzadelerine göre bir hayli serbest geçti. Şehzadelerin öldürülmesi geleneği kalktığından rahat bir hayat sürdü. İstediği her şeyle ilgilendiği için bilgisi de görgüsü de arttı. Avrupa'daki gelişmeleri inceleme fırsatı buldu ve matbaanın Osmanlı Devleti'ne gelmesi için çok çaba sarf etti. 27 yıl gibi uzun bir süre tahta kalan Sultan 3. Ahmet çıkan Portana Halil isyanı sonucunda 1 Ekim 1730 tarihinde padişahlıktan çekilmek zorunda kaldı. Sultan 3. Ahmet'in padişahlığının ilk günleri tamamen disiplinden çıkmış Yeniçerileri yatıştırma gayretleriyle geçti. Ancak kendisini padişah yapan Yeniçerilere karşı etkili olamadı. Sultan 3. Ahmet'in sadrazamlığa getirdiği Çorlulu Ali Paşa ona idari konularda yardımcı olmaya çalıştı. Hazine için yeni düzenlemelerde bulundu ve Sultan 3. Ahmet'e rakipleriyle mücadelesinde destek oldu. Sultan 3. Ahmet zamanında Rusya ile olan ilişkilerde gerginlik yaşandı. Bunun sebebi Rusya'nın Orta Asya üzerinde yayılma siyaseti izlemesi, Balkanlardaki toplumları Slavlaştırmaya çalışması, açık ve sıcak denizlere inmek istemesiydi. 3. Ahmet ve 1. Mahmut döneminde ilköğretim zorunlu hale gelmiştir. Saltanatı dönemindeki önemli olaylar. Prut Savaşı. Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa yönetimindeki ordu Kırım Hanlığı ordusunun desteğiyle Rusların Prut Nehri kıyısında kıstırdılar ve yenildiler. Prut Savaşı denilen bu savaşı Osmanlıların kazanması üzerine 21 Temmuz 1711 tarihinde Prut Anlaşması imzalandı. Anlaşmanın koşulları şunlardı: 1. Azak Kalesi Osmanlılara geri verilecek. Karadeniz tekrar Osmanlı Gölü haline geldi. 2. Ruslar İstanbul'da daimi elçi bulundurmayacaklar. 3. İsveç Kralı Şarl serbestçe ülkesine dönmesine izin verilecekti. 4. Ruslar Lehistan'ın iç işlerine karışmayacaklardı. Rusya, Osmanlı Devleti ile mücadelesinde kendi lehine bir zemin yaratmak istiyordu. Osmanlı Devleti içinde yaşayan Ortodoks toplumları kışkırtarak Osmanlı Devleti'ni zayıflatacak ve yapacağı savaşlarda daha önce kaybettiği toprakları geri alacaktı. Eflak ve Boğdan beylerini Osmanlı'ya karşı kışkırtan Rus çarı Deli Petro, Poltava Savaşı'nda 28 Haziran 1709 İsveç Kralı 12. Karlı Demirbaş Şar yenince Demirbaş Şar Osmanlılara sığınarak 1 Şubat 1713'e kadar 5 yıl süre ile Bendere mülteci olarak kaldı. İsveç Kralı'nı kovalayan Rus birliklerinin Osmanlı topraklarına akınlar düzenlenmesi üzerine Osmanlı Devleti Rusya'ya karşı savaş ilan etti. 1711 Sadrazamlığa getirilen Baltacı Mehmet Paşa 100.000 kişilik bir orduyla Tuna'yı geçerek Eflak'a girerken Osmanlı donanması da Karadeniz'e açıldı. Osmanlı kuvvetleri Kırım ordusunun da desteğiyle Rus birliklerini Prut Nehri kıyısında çember içine aldılar. O an için kurtuluş imkanı bulamayan Rus çarı Deli Petro Moskova'ya bir mektup yazarak durumun zorluğunu ve ümitsizliğini anlattı. Çarice 1. Karantina araya girerek Osmanlı Devleti'ne barış teklifinde bulundu. Hem Kırım Hanı hem de İsveç Kralı saldırıya geçilip Rus ordusunun yok edilmesini savunuyorlardı. Ancak Baltacı Mehmet Paşa yeni
Yeniçerilere güvenmiyordu. Kuşatma sırasında yeni bir kutsal ittifakın oluşturulabileceği düşüncesine sahip olan ve Osmanlı ordusunun çok yıpranacağını endişesini taşıyan Baltacı Mehmet Paşa barış yapılmasını kabul etti. 21 Temmuz 1711 imzalanan Prut Anlaşması ile Azak Kalesi Osmanlılara geri verildi. Ruslar İstanbul'da devamlı bir elçi bulundurmayacak ve İsveç Kralı Şar serbestçe ülkesine dönmesine izin verilecekti. Osmanlı Devleti kazandığı bu başarıdan sonra daha önce kaybedilen Mora Yarımadası'nı da geri almak istiyordu. Venedikli korsanların Osmanlı ticaret gemilerine saldırmaları ve Mora halkının Osmanlı Devleti'nin yönetimi altına girmeyi istemesi Venediklilere savaş açılmasına neden oldu. 8 Aralık 1714 Silahtar Ali Paşa, Modon, Koron ve Navarin'i alarak Mora'yı fethetti. 22 Ağustos 1715 1715-1718 Osmanlı-Avustralya-Venedik Savaşı ve Pasarofça Anlaşması. Avustralya'nın Karlofça Anlaşması gereğince Mora'nın Venediklilere geri verilmesinin istemesi üzerine Avustralya'da savaş açıldı. Sadrazam Damat Silahtar Ali Paşa Osmanlı ordusu ile birlikte Macaristan'a girdi. Petrovardin Muharebesi'nde Savoy Prensi Eugene komutasındaki Avustralya ordusu Osmanlı kuvvetlerini bozguna uğrattı. 5 Ağustos 1716 ve Sadrazam Silahtar Ali Paşa şehit düştü. Bu bozgundan sonra 18 Ağustos 1717 tarihinde Belgrad düşman eline geçti. Silahtar Ali Paşa'nın yerine sadrazamlığa getirilen damat İbrahim Paşa barış teklifi etti. Yapılan Pasarofça Anlaşması'na göre Yukarı Sırbistan, Belgrad ve Banat yaylası Avustralya'ya, Dalmatça, Bosna ve Arnavutluk kıyıları Venedik'e verildi. Mora Yarımadası Osmanlılarda kaldı. 1 Temmuz 1718 1724 yılında İran'da tat kavgaları başlamıştı. Bu durumdan yararlanarak İran'ı ele geçirmek isteyen Rusya harekete geçti. Rusya'nın eline geçmesini istemeyen Osmanlı Devleti İran'a sefer düzenledi. Ruslarla yapılan İstanbul Anlaşması'na göre Azerbaycan'da alınan yerler Osmanlılarda kalacak, Derbent, Bakü ve Dağıstan Ruslara bırakılacaktı. Lale Devri 1718 yılında imzalanan Pasarofça Anlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti'nde yeni bir dönem başlamıştı. 1730 yılındaki Patrona Halil isyanına kadar 12 yıl süren bu dönemde Lale Devri denir. Sultan 3. Ahmet ve damat İbrahim Paşa barışçı bir siyasetten yanaydılar. Lale Devri'nde bu barışçı politikaların bir ürünü olarak ortaya çıkmıştı. Lale Devri'nde edebiyat, kültür ve sanat alanındaki gelişmeler olduğu gibi teknik konularda da Avrupalı devletlerden etkilenerek bazı yenilikler gerçekleştirildi. Bu dönemde Avrupa'ya ilk kez geçici elçiler gönderildi. 1727 yılı ortalarında Osmanlı Devleti'nde matbaa kurulması için düzenlenen padişah fermanı üzerine Paris elçisi 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu Said Efendi ve İbrahim Müteferrika ilk matbaayı kurdular. 16 Aralık 1727 Lale Devri'nde Yalova'da bir kağıt fabrikası kuruldu. İstanbul'da sık sık çıkan yangınları daha hızlı kontrol altına almak için Yeniçeriler içinden bir itfaiye örgütü oluşturuldu. Yine İstanbul'da bir kumaş fabrikası ve bir çini imalathanesi açıldı. Her tarafta birçok köşk, saray ve lale bahçeleri yapıldı. Ayrıca Doğu kültürünün klasik eserleri ilk kez Türkçe'ye çevrildi. İstanbul'da halk yılları süren savaşlardan sonra böyle bir dönem yaşamanın mutluluğu içerisindeydi. 1723-1727 Osmanlı-İran Savaşı. 1723 yılında Şirvan'da çıkan karışıklar üzerine Rusya ile anlaşan Osmanlı Devleti'nin Kafkasya ve İran'a 3 cephe savaş açtığı Hoy, Hemedan ve Revan'dan sonra Van valisi Serasker Köprülüzade Abdullah Paşa'nın 1725 yılında Tebriz'e girdiği bilinmektedir ama ardından Andincan'da Safavilerin Afşar asıllı kumandanı Nadir karşısında alınan yenilgiyi üzerine İran Şahı II. Tapmaz ile Hemedan barışı imzalanmıştır. Patrona Halil isyanı. Damat İbrahim Paşa'nın açtığı zevk ve sefaat devrinde memnun olmayan, bu yapılanları israf olarak gören bir kitle olmuştu. Bu topluluk İran seferinden olumsuz haberler gelmesi üzerine harekete geçmiş, camilerde ve diğer yerlerde propaganda yaparak ayaklanmanın zeminini oluşturmaya başlamıştı. Yeniçerilerin içerisinde huzursuzluk belirmişti. 17. A bölüğü Yeniçeri Patrona Halil ve yandaşları 25 Eylül 1730'da ayaklanmıştı
ayaklanmayı başlatmışlardır. Ancak halkın onlara katılmaması endişesiyle bu girişimlerden vazgeçmişlerdi. İsyancılar 3 gün sonra Beyazıt Camii'nin Kaşıkçılar Kapısı tarafından yürüyüşe geçerek ayaklanmayı resmen başlattılar. Esnafı ve dükkanları kapatarak kendilerine katılmaya ikna eden isyancılar hapishaneleri boşalttılar ve Yeniçerilerden yardım gördüler. Yeniçerili ağalarından Hasan Paşa onlara karşı harekete geçtiyse de başarılı olamadı. Bu gelişmeler üzerine Sultan 3. Ahmet isyancıların ne istediklerini sormasını istedi. İsyancılar Sadrazam Damat İbrahim Paşa ile birlikte 37 kişinin kendilerine teslim edilmesini istediler. Lale devrinin önemli kişilerinden olan Damat İbrahim Paşa ve bazı devlet adamları idam edilerek isyancılara teslim edildi. İsyan sırasında şehir tahrip edildi. İsyancılar Sadabat Köşkü'nü yaktılar. Ayrıca dönemin ünlü divan şairlerinden Nedim de isyan sırasında isyancılardan kaçmak için damdan dama atlarken düşerek öldü. Patrona Halil ve diğer isyancı başları bu sefer de tüm isteklerini yerine getiren Sultan 3. Ahmet'in tahttan indirilmesini istedi. Kendisine ve ailesine zarar verilmemesi durumunda tahttan çekileceğini bildiren Sultan 3. Ahmet 1 Ekim 1730'da Osmanlı tahtını Şehzade Mahmut'a bıraktı. Tahtı bırakırken yeğenine şu nasihatı verdi: vezirine teslim olma. Daima ahbelini tecessüs eyle ve 5-10 sene birini vezarette mustakil istiham eyleme ve kalami dürük yalan yazan söyleyenlarını asla itimat etme. Merhamet sahibi ol ve sahaveti elden koma. Gayet tasarruflu üzere ol. Halen hazinelerinde olan malı zayi etme. İşi kendin gör. Ele itimat eyleme. İşte benim ahvelim sana nasihat için kafidir oğlum. Devlet işlerini baban 2. Mustafa Feyzullah Efendi'ye ve ben Vezir-i Azam'a Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya bıraktığımızdan bu haller başımıza geldi. Sen bizzat idareyi ele al. Yeni Cami Turhan Valide Türbesi'ne defnedilmiştir. Sultan 3. Ahmet'in mimari çalışmalar ve sanat yapıtları. İnce ve hassas bir ruha sahip olan Sultan 3. Ahmet, Sadrazam Damat İbrahim Paşa ile uyum içerisinde çalışmış, bu sırada yaşanan Lale devrinde sanata, edebiyata ve toplumsal hayata özgün bir anlayış getirilmişti. Yazmış olduğu 4 Kur'an-ı Kerim'den birisini Ravza-i Mutahhara'ya hediye etmiştir. Baba-i Humayun karşısında yaptırdığı güzel mimari eserlerimizden olan meşhur çeşmesinin Sultan 3. Ahmet Çeşmesi yazısı ile Drantan Cami Tekke Kapısı üzerindeki kitabe 3. Ahmet'in kendi yazısıdır. Sultan 3. Ahmet Topkapı Sarayı ile Yeni Cami'ye birer kütüphane, Ayasofya'da ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla Derai Sim adlı bir su bendi inşa etmiştir. Sultan 3. Ahmet'in ailesi. Eşleri: 1. Emetullah kadın, 2. Emine Mihrişah kadın, 3. Rabia Şermi kadın, 4. Ümmü Gülsüm, 5. Hatem kadın, 6. Hüsnüşah kadın, 7. Hatice, 8. Zeynep, 9. Şahin, 10. Şaiste, 11. Ayşe Behri, 12. Fatima Humenşah, 13. Müsli, 14. Gülşen, 15. Hürrem, 16. Meyli, 17. Rukiye, 18. Nazife, 19. Necati, 20. Sadik, 21. Hanife kadındır. Erkek çocukları: 1. Sultan 3. Mustafa, 2. Sultan 1. Abdülhamit, 3. Şehzade Süleyman, 4. Şehzade Beyazıt, 5. Şehzade Mehmet, 6. Şehzade İbrahim, 7. Şehzade Numan, 8. Şehzade Selim, 9. Şehzade Ali, 10. Şehzade İsa, 11. Şehzade Murat, 12. Şehzade Seyfettin, 13. Şehzade Abdülmecit, 14. Şehzade Abdülmelik. Kız çocukları: 1. Fatma Sultan 1704-1733, Ümmü Gülsüm Sultan 2 1708-1732, 3. Emine Sultan, 4. Rabia Sultan, 5. Habibe Sultan, 6. Zeynep Sultan, 7. Zebide Sultan, 8. Esma Sultan, 9. Hatice Sultan, 10. Rukiye Sultan, 11. Saliha Sultan, 12. Atike Sultan, 13. Reyhan Sultan, 14. Esime Sultan, 15. Ferdane Sultan, 16. Nazife Sultan, 17. Naile Sultan, 18. Ayşe Sultan, 19. Emetullah Sultan, 20. Ümmü Selama Sultan, 21. Emine Sultan, 22. Rukiye Sultan, 23. Zeynep Sultan, 24. Sabiha Sultan'dır. Arkadaşlar, abone olup beğenmeyi unutmayalım.